Tekkeköy mezarlığında Hacı Şam Baba ya da diğer adıyla Bostancı Baba olarak bilinen Zat-ı Muhterem eşiyle beraber metun bulunmaktadır. Yaşamında iki farklı hayat yaşayan Bostancı Baba, birinci hayatında eşkıyalık yapmış, diğer hayatında da erenlik mertebesine ulaşmıştır. Eşkıyalık hayatında 39 kişiyi öldüren Hacı Şam Baba, yaşadığı bu hayata tövbe etmek için Eren'e gitmiştir. Eren'e başından geçen her şeyi anlatmış, bunun üzerine Eren de Hacı Şam Baba'ya kuru bir dal vermiş. Bu dal yeşerdiğinde günahların affolacaktır demiş. Bunun üzerine Hacı Şam Baba 4 yol ağzı bir yer bulmuş ve tarlanın ortasına Eren'in verdiği kuru dalı dikmiş ve yeşermesini beklemeye başlamış. Günlerden bir gün yol soran bir atlıya tarlasını yetiştirdiği bostanlardan ikram etmek istemiş ama atlı kabul etmeyerek Hacı Şam Baba'yı terslemiştir. Bu duruma sinirlenen Hacı Şam Baba 39 kişiyi öldürdüm, 40 olsa ne fark eder diyerek atlıyı öldürmüştür. Bu olaya üzülen Hacı Şam Baba dergaha giderek olayları Eren'e anlatmıştır. Eren de o adam kötü birisiydi, sen onu durdurmasaydın köyde birçok kişiyi öldürecekti demiş. Tarlasına geri döndüğünde Eren'in verdiği kuru dalın yeşerdiğini gören Hacı Şam Baba bölgeye yerleşerek dergahını kurmuş ve burada vefat etmiştir. Dedi Ali Yeter Sultan Türbesi, Denizli merkeze 37 kilometre olan Karataş Köyü'nün yukarı tekke mevkindedir. Dedi Ali Yeter Sultan'ın 11. yüzyılda Horasan'da doğduğu, Bektaş şeyhlerinden olduğu ve Dedi Baba olarak anılan Ali Sultan'ın yaşadığı dönemde devam eden savaşlara katıldığı ve savaşlar sonrasında bölgeye yerleştiği söylenmektedir. Zaman içinde yapılan tamirlerle muntazam bir türbe haline getirilen bina, 4 köşe, ahşap çatılı, üstü kiremit örtüldü. Duvarlarda Mazlum Babaoğlu tarafından yaptırılan tadilat sırasında 12 imamın adlarının yazıldığı oval ve kare şeklindeki levhalar, dualar ve ayetler süsleme sanatı olarak dikkati çekmektedir. Daha önceleri türbe içinde top mermileri ve giysiler bulunduğu söylenmekteyse de günümüze kadar ulaşamamıştır. Dedi Ali Yeter Baba Sultan Türbesi'ne gittiğinizde hemen alt tarafta Sarıgazak Aptal'ın türbesini ziyaret edebilirsiniz. Bakımlı, tek odalı, ahşap çatılı ve işlemeli bir tavanı vardır. Dedi Ali Yeter Sultan'ın yaşamı sırasında benden sonra alim, bilgin bir zat gelecek, insanları irşat edecek dediği kişinin Sarıgazak Aptal Sultan olduğu bilinmektedir. Türbe içinde daha önceler ekmek teknesi ve fırıncı küreği bulunmasına rağmen günümüze kadar gelememiştir. Denizli merkeze bağlı olan Can Kurtaran Mahallesi'nde yangın söndürme ekip binasının arka tarafında bulunmaktadır. Türkiye'de İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Çorum ve Denizli olmak üzere 5 ilde Teslim Aptal Sultan Türbesi bulunmaktadır. Dördüncü Murat döneminde Yeniçeri ağası ya da Yeniçeri babası olduğu bilinmektedir. Yeniçeri ocağında yaptığı çalışmalar için adına bir mehter marşı bile yazılmıştır.
1800'lü yıllarda dünyaya gelmiş. Vefatı 1885 olarak biliniyor. Bu süre içerisinde tabii kendisi değişik rivayetler var, tam kesin belgeler olmamakla birlikte. Bu Antalya'nın, Alanya'nın Sekir kasabası, diğer bir ismi Taşağıl nahiyesinde dünyaya geldiği söyleniyor. Tabi burada bir müddet büyüdükten sonra, ikamet ettikten sonra dini tahsil almak üzere bunu Özbekistan, şu anda Özbekistan'ın Buhara şehrine gönderiyorlar. Orada belli süre ilim tahsil ettikten sonra oradaki hocaların tavsiyesi üzerine buraya Konya Seydişehir'e Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin vekili olan Muhammed Kutsi Bozkırı Hazretleri'nin yanını gönderiyorlar Özbekistan'dan tavsiyeyle. Orada bayağı çok uzun süre tahsil gördükten sonra Muhammed Kutsi Bozkırı Hazretleri bunu artık git diyor, sen Anadolu'da bu dini vazifeyi icra et diyor yani. Bir nevi diploma veriyor. Oradan hareketle İsparta Yalvaç'a geliyor. Orada bir cami yaptırıyor İsparta Yalvaç'ta. Aynı camimizin konumu gibi bir tane de İsparta Yalvaç'ta var. Hacı Hasan Fevzi Efendi'nin yaptırmış olduğu bir cami. O bir müddet orada talebe öğrettikten sonra, dini ilimleri anlattıktan sonra orada bazı vatandaşlarla anlaşmazlık çıkıyor. Oraya oğlunu bırakarak kendisi bu tarafa geliyor, Denizli'ye. Deniz'de bir müddet inceleme yaptıktan sonra İzmir tarafına gidiyorlar. Çok kalmıyor tabii. Dönüyor, burada şu anda camimizin bulunduğu yerde Kurban Hoca isminde bir zatla görüşüyor. Fikirlerini anlatıyor. Ben diyor gayesini, yani ben burada bir medrese yaptırıp öğrenci okutacağım, talebe yetiştireceğim diyor. Rivayetlere göre ya Kurban Hoca bağışlamış veya parasıyla, kendi parasıyla burada 10 dönüm bir arazi alarak bu camiyi tekke olarak yaptırıyor. Bahçesi işte su kuyuları, işte ekmek fırınları, gelen misafirlere ağırlamak için müştemilatını yaptırıyor. Denizli merkezde bulunan Kuşpınar Mahallesi'nde adına yapılan caminin içindedir. Türbede 3 adet kabir bulunmaktadır. Kabrin birisinin Hacı Hasan Fevzi Efendi'ye, diğerinin hanımı Ayşe Hatun'a, bir diğerinin de oğlu Kuddüsi Efendi'ye ait olduğu bilinmektedir. Adını Hacı Hasan Fevzi Efendi'den alan caminin yapılış tarihi 1872 yılı olup, bahçe kısmında Hacı Hasan Fevzi Efendi'nin damadı olan Çaybaşı Medresesi müderrisi Şeyh Rıza Efendi'nin kabri bulunmaktadır. Vefatından sonra görevini Üzüm dedesi olarak bilinen Hüseyin Hulusi Efendi ve oğlu Kuddüs Efendi devam ettirmiştir. Üzüm dedesi Hulusi Efendi adıyla bilinen zat aslen İzmir Bayındırlı olup 27 yaşındayken karışmış olduğu bir kavgada yarı baygın halde zabitler tarafından yakalanıyor, koma halinde. O olayda bir kişi de öldüğünden dolayı tek fail olarak bunu alıp cezaevine katıyorlar. Cezaevinde bulunduğu süre içerisinde ne kadar suçsuzluğunu ilan etmeye çalışsa da, farklı mercilere başvursa da suçsuzluğunu bir türlü kanıtlayamıyor. Kendisini savunacak bir insan olmadığı için. O dönemde burada gene hocası olarak anılan Hacı Hasan Feyzi Efendi'nin rüyasına mürşit olarak girip kendisinden yardım istiyor.
Hacı Hasan Feyzi Efendi bu rüyanın birkaç defa tekrarlanması üzerine hak rüya olduğunu kanaat getirip kendisine yardım etmek istiyor ama o da yardımlarında başarılı olamayınca Sultan Abdülaziz dönemidir bu yaşadıkları dönem. Sultan Abdülaziz döneminde Hacı Hasan Feyzi Efendi dönemin hükümetinin hukuksal yönden meşruiyetinin azaldığını anlatan bir fetva yayınlıyor. Yani hukuksal yönden yetersiz kaldığını belirten bir fetva yayınlıyor. Tabi o zamanki Osmanlı hükümeti de batılaşmayla ilgili çalışmalar yaptığından dolayı bu fetva sarayın canını sıkıyor açıkçası. Hacı Hasan Feyzi Efendi'yi de alıp şu anki Merkez Bankası'nın bulunduğu yerdeki hapishaneye götürüyorlar. Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimizin bir duası var Allah'a karşı. Şöyle diyor kendileri: ey Allah'ım, benim vücudumu o kadar büyüt ki cehenneme benden başka bir kimse girmesin. Bu Hazreti Ebubekir Efendimizin kendinden sonraki gelecek ümmeti Muhammed için yaptığı en güzel duadır bu. Tabi o anda Hacı Hasan Feyzi Efendi'nin aklına böyle bir dua geliyor. O da şöyle bir dua ediyor: ey Allah'ım, benim vücudumu o kadar büyüt ki şurada görünen hücrelerde benden başka hiç kimse olmasın. O zamanki dönemde deprem etkisinde bir patlama meydana geliyor. O dönemki gardiyanlar, zabitler olsun, hangi hücreye girseler Hacı Hasan Feyzi Efendi'nin varlığıyla karşı karşıya kalıyorlar. Zaten o sarsıntıdan, o hengameden bütün mahkumlar kaçmış durumda. Tabi o zamanki saray durumun farkına varıyor. Dolayısıyla Üzümdede Hulusi Efendi'nin masumiyetinin de farkına varıyor. Ve o dönem bir af yayınlayarak o dönemde bulunan bütün mahpusların dışarıya çıkarılması sağlanıyor. Esas hayat hikayesi bundan sonra başlıyor zaten bu iki zatın. Beraber oluyorlar. Hacı Hasan Feyzi Efendi'nin yanında bir müddet talebelikte bulunuyor. Ondan sonra onun görevlendirmesiyle Mersin'e gidiyor, İzmir'e gidiyor, Kıbrıs'a gidiyor, farklı yerlere gidiyor. Daha sonra Hacı Hasan Feyzi Efendi'nin ölümüyle beraber Üzümdede Hulusi Efendi de kendi başına bir öğretici konumuna düşüyor, kendi talebeleri yanında. Tabi bu dönemlerde bu bölgeler üzüm bağı olarak biliniyormuş. Hatta bizim mahallemizin böyle 80 yaş üstü yaşlıları ya da 70 yaş üstü yaşlıları bu mahallenin eski halini bildikleri için üzüm bağı olduğunu da doğruluyorlar. Kendisi rahmetli üzümleri çok sevdiği için, üzüm bağının olduğu bir mekanı çok sevdiği için bu bölgede gömülmeyi, bu bölgede defnedilmeyi talebelerine vasiyet ediyor. Tabi gün gelip hak emri vaki olunca ruhunu teslim ettiği gün buraya gömülmesi için işlemler yapılıyor. O dönem Denizli tabii ki vilayet değil, bir ilçe, nahiye. O dönemki nahiye kaymakamı Üzümdede Hulusi Efendi'nin buraya gömülmesine izin vermiyor. Defin ruhsatını imzalamıyor açıkçası. Tabi rüya yoluyla bunlar ermiş zatlar. Yani bizler her ne kadar farkına varamasak da Allah'ın kendilerine ilham ettiği bir takım kerametlerle bizim bilemediğimiz olağanüstü güçleri yakalayabiliyorlar. Peygamberler bu konuda mucize olarak adlandırılıyor. Evliyaullah dediğimiz bu kimseler ise keramet yoluyla, Allah'ın kendilerine ihsan ettiği keramet yoluyla bazı olağanüstü olaylara bizleri müşahede ettirebiliyorlar. O dönem kaymakamın rüyasına giriyor. Gene rivayetler yoluyla anlatılan bir hikaye bu. Kaymakam diyor ki: ey kaymakam, ben hayatımda fazla rahat edemedim. Bari öldüğümde gömüleceğim yerde müsaade etseydin de orada rahat etseydim şeklinde bir mukabeleden sonra, bir münazaradan sonra gene anlatılan hikaye kaymakamla bir kavgaya giriyorlar. Boğaz boğaza kavga etmek üzereyken kaymakam rüyasından uyanıyor. Hayırdır inşallah diyor, tekrar yatıyor. Sabah kalktığında tıraş olacak tabi. Dairenin karşısına bir geçiyor, boğazında parmak izleri. Yediler Denizli'deki inanç oğullarının aile kabilliğidir. Ali Bey, İnanç Bey, Murat Aslan Bey, Teoman Bey, Şehacettin Bey, bunlar inanç oğullarının beyliklerin yöneticilerindendir. İnanç oğullarının Mevlevi tarikatı mensup olduklarını bilmekteyiz. Murat Aslan Bey'in bastırdığı sikkelerde bu ibare bulunmaktadır. Ve İbn-i Battuta seyahatnamesinde
Batu'danın İnanç Bey'e, Ali Bey'e misafir olduğunu bilmekteyiz. Ve onun misafirperver olduğunu, Mevlevi tarikatı mensubu olduğunu Batu da anlatmaktadır. Bilhassa onların tarikatına girmeye sebep olan da Mevlana Hazretleri'nin torunu olan Ulu Arif Çelebi Hazretleri'nin Denizli'ye gelmesiyle tarikatı intisap etmişlerdir. Bir mecliste yemek yerken Ali Bey gönlünden geçirmiştir. Acaba Şeyh Efendi bana külahını verir mi diye. Ulu Arif Çelebi Hazretleri için. Mübarek yemek esnasında kalkıp külahını Ali Bey'e giydirmiştir. Ulu Arif Çelebi Hazretleri. Orası Denizli'nin idarecilerin aile kabilliğidir. İlbada Mezarlığı'nın 3. sanayi tarafındaki kapısından girdiğinizde mezarını bulabilirsiniz. 1190 yılında Fransa Kralı Saint Louis'nin yönettiği Haçlı Seferi'nde Haçlılar Sarayköy ve Buharkent çevresini ele geçirmişlerdir. Bu sırada Fatma Yıldız Hanım halkının önderi olmuş, Menderes Nehri'nin kenarına pusu kuran Yıldız Hanım Haçlı ordusunu dağıtmıştır. Daha sonra Denizli'ye kadar ilerleyen Haçlı ordusu, Yıldız Hanım'ın Denizli'yi boşaltarak halkının dağlara çekilmesi nedeniyle Haçlılar yemek ve su bulamamışlardır. Güçlükle Denizli'yi terk eden Haçlı ordusu can kurtaran sırtlarında yok edilmiştir. Yıldız Hanım rahmetullahi aleyh Yıldız Bey'in kızıdır. Selçuklular döneminde yaşamıştır. Allahu Alem 2. Haçlı Savaşları sırasında savaşmıştır. Rivayetlerde şehit olduğu söylense de kaynaklarda bu geçmemektedir. Yani halkın ağzı olursa mesela şey vardır, mesela bazı rivayetler vardır. Kim onun ruhaniyetine 300 İhlas-ı Şerif'le 100 Fatiha okuyana imdat edeceği rivayet edilir mesela. Duayla, kılıncı yetiştiği söylenir. Denizli Fatma Yıldız'ı pek bilmiyor. Denizli bu vatanları, ona toprak edenleri pek bilmiyor. İnşallah öğrenirler. Derviş, mutasavvır, kendisinin üveysi velileri olduğunu bilmekteyiz. İlimiz Kayalık Mahallesi'nde ikamet etmeklerini bilmeyiz. Orada bir müddet Kaplanlar Camisi'nde imamlık yaptığını biliyoruz. Kendisinin çok zengin birisi olduğunu biliyoruz. Hayır hasene sahibi olduğunu biliyoruz. Zaten kabir taşında da yazar. Hadimül Fukariyin yazar. Fakirlerin hizmetçisi diye de taşında da anlatılır. Hayır hasene sahibi yetişmişlerden bir zat-ı muhteremdir bu zat-ı muhterem. Daha evvel türbesi kerpiçken 1960'larda bu hale getirilmiştir. Mehmet Şirvani Hazretleri rahmetullahi aleyh kattesur aleyhe tarikat aliye Nakşibendi şeyhlerindendir. 19. yüzyılın efendilerindendir. Kendisi Denizli'de Musa Mahallesi'nde ikamet etmiştir. Dergah ve medresesi orada bulunmaktaydı.
Kaynaklarda Şeyh Şamil Hazretleri'nin gönderdiği de rivayet edilmektedir. Kendisinin o dönemde Şeyh Şamil Hazretleri'nin rahmetullahi aleyhin Katisur Ali'nin İstanbul'a gönderdiği ve padişahtan da yardım istediği anlatılmaktadır. Ve Tavas'ta Mustafa Efendi'nin daveti üzerine Denizli'ye hicret etmiştir. Şeyh Efendi'nin rahmetullahi aleyhin tasarrufu devam etmektedir. Çünkü ehlullah vücudu ona yüktür tasavvufta. Yani beden yüktür. Ehlullah vefat ettiği zaman kınından çıkmış kılıç gibidir. Mesela Şeyh Efendi'nin çağırdığı insanlar vardır. Beni ziyaret ettiği insanlar vardır, gelen insanlar vardır. Şeyh Efendi türbesinde gören insanlar vardır. 70'li yıllardan bahsediyorlar. Geçen gelen bir vatandaş, babası anlatıyor ona. O sıkıldığı zamanlarda Şirvan Hazretleri'ni ziyarete gelir, Kur'an okurmuş. Yine bir gün Kur'an-ı Kerim okurken Şeyh Efendi yanında zuhur etmiş. Yani mübareği görmüş, Kur'an-ı Kerim bitireyim, bakayım derken Şeyh Efendi kapıdan çıkıp gitmiş. Daha türbe yanmadan evvel, Şirvan Hazretleri yanmadan evvel sandukası tahtadandı. Kıble cihetinde ve kıble cihetinde ve ayak kısmında yuvarlak halkalar vardı. İçerisi gözüküyordu. Nakşibendi cemaatinden bir cemaat onu ziyarete gelmişlerdi. Şeyh Efendi rahmetullahi aleyhi kaddesur aleyhi. İçeriği temizlemişler. En son Şeyh Efendi'nin örtüsünü kaldırınca Şeyh Efendi sanduk içine zuhur etmiş. Böyle uzanmış böyle sandukun içine Şeyh Efendi böyle beyazlar içerisinde böyle ona tebessüm etmiş ve ortadan kaybolmuş. Mehmet Gazi Hazretleri rahmetullahi aleyh Denizli'de İlibadı kabristanlığının en üst kısmında metfundur. Kendisi Ladükyaların yapılan savaşta şimdiki Dere Tekke kısmında şehit düşmüştür. Mehmet Gazi rahmetullahi aleyhin halk arasında kendisine Kesikbaş, Arap dedesi de denir, söylenir. Şimdiki Dere Tekke mevkiinde şehit düştüğünde söylenen rivayetlerde kelle koltukta şimdiki metun bulduğu yere kadar çıktığı anlatılır. Daha evvel Buğday Pazarı'nın olduğu yerde kesimhane varmış. Oradaki bir şahıs işkili bir vaziyette Mehmet Gazi Hazretleri'nin türbesine gidiyor. Girdiği zaman da açık kapılar kapanıyor. Ağlıyor, sızlıyor. Tabii yorgunlukla uyuyup kalıyor. Ve uyandığında ise kapılar açık buluyor. Mehmet Gazi Hazretleri'nin rahmetullahi aleyhin kabrinden gül kokuları, mis kokuları duyan, hisseden kardeşlerimiz vardır. Mehmet Gazi Hazretleri rahmetullahi aleyh kilitli kapıları o kardeşi açıyor. Mübareğin halleri, tasarrufları ve himmetleri devam etmektedir. Çünkü şehitler ölmez, daim diridir. Bu toprakları bereketlendiren, nurlandıran, bizlere vatan eyleyen Mehmet Gazi Hazretleri surunu hürülmesini bekliyor.
Server Gazi, etrafı ulu çınarlar ile kaplı, Gerzer olarak bilinen bölgededir. Daha önceleri mimari ve teknik bir özelliği bulunmayan eski bir bina halindeyken, 1993 yılında Denizli Valisi Oğuz Kağan Köksal tarafından Denizli İl Özel İdaresi bütçesinden yeniden yaptırılmıştır. Türbe içinde 2 adet mezar bulunur. Mezarlardan birisi Server Gazi'ye, diğeri köy halkından genç yaşta vefat eden ve türbeye gömülmesini vasiyet eden bir çocuğa aittir. Mehmet Gazi ve Server Gazi Selçuklu Tümen komutanlarındandır. Bu iki komutan emirlerindeki birer tümenle Bizans kuvvetleriyle önce Honaz yakınlarında karşılaşıp çarpışmışlar. İlk çarpışmada galip gelmişlerdir. Ama geriye çekilen Bizans ordusunu takip ederek Dere Tekke mevkiinde savaşmaya başlamışlar. Bu savaş sırasında Mehmet Gazi şehit düşmüştür. Emrindeki askerler Server Gazi'nin emrine geçmiştir. Bizans ordusu yenilip yok edilmiş ama sağ kalan bir asker tarafından 1210 yılında şehit edilmiştir. Türbesi de şehit olduğu yere yaptırılmıştır. Denizli merkeze bağlı Başkarcı Mahallesi'nde bulunan Ornaldere piknik alanına giden yol üzerindedir. Yakın çevre halkı tarafından Eren olarak bilinen zatın yaşadığı dönem ve kimliği konusunda yeterli bilgi olmamasına rağmen Gerzere'deki türbesinde metun durumda bulunan Server Gazi ile birlikte 7 kardeşlerden olduğu sürdürülen bir rivayet vardır. 1999 yılında kasaba halkından Niyazi Kan ve Mesut Taşpınar tarafından tamamen yıkılmış ve yeniden yapılmıştır. Bahçe kısmında hayır işlerinde kullanılmak için yemek yapma yerleri, tuvaletler ve lavabolar yapılmıştır. Günümüzde türbe bakımlı ve temiz durumdadır. Denizli'ye bağlı Yeşilyayla köyü içinde öğrenci yurdu içindedir. Karaaslan Dede hakkında net bir bilgi yoktur. Selçuklu-Bizans arasında yapılan savaşlar sırasında bölgede şehit düştüğü söylenmektedir. Top atışları yapıldığı, top seslerinin geldiği, iyi niyetli olmayan kişileri korkuttuğu, esmer, orta boylu olarak görüldüğü anlatılan rivayetler arasındadır. Denizli merkeze bağlı olan Irılganlı Mahallesi'nin mezarlığı içerisinde tepelik bir konumdadır. Anadolu'nun fethi sırasında şehit düşen Alperenlerden olduğu söylenmektedir. Duvarlarında süsleme ve boyama sanatı örnekleri görülmeyen türbe, harap vaziyetteyken Irılganlı Belediyesi tarafından 1998 yılında tamir ettirilmiştir. Daha önce türbe içinde bulunduğu bilinen bayrak ve sancak da günümüze gelememiştir. Türbenin yan tarafında türbedarının mezarı bulunmaktadır. Denizli ili Üçler mevkinde bulunan Çakmak Mezarlığı'nda tepelik bir alandadır. Akçaköy Türbesi olarak da bilinir. Sadık Dede'nin Babadağ Tepesi'nde bulunan Karababa, Başkarcı kasabasındaki Eren Dede ile kardeş oldukları, dönemin alim ve ermiş kişilerinden olduğu söylenmekte ise de kimliği ve yaşadığı dönem hakkında gerekli bilgiye ulaşılamamıştır.